Arkadaşlar cümleten selamünaleyküm diyorum. God of War'ın yeni bölümündeyiz. Bugün anlatacağımız hikaye Aegir'in ziyafeti ve Loki'nin cezalandırılması. Bu hikaye Baldur'un ölümünden sonra gerçekleşmiş bir hikaye. Thor'un Hymir'den ödünç aldığı devasa kazana nihayet kavuşan Aegir, Aesir için müthiş bir ziyafet düzenledi. Konukların başını Odin çekiyordu. Frigg, Sif, Bragi, Idun, Tyr, Njord, Skadi, Frey, Freya, Vidar, Frey'in hizmetkarları Bigir ile Bela da Aesir tanrıları ve elflerden oluşan diğer konuklara eşlik ediyordu. Loki de onlara katılmıştı. Ama Thor, doğuya yaptığı seyahat dolayısıyla orada değildi. Salon ince mumlarla değil, ışıltılı altınlarla aydınlatılmıştı. Bira ise herhangi bir hizmetçinin yardımı olmaksızın kendiliğinden bardaklara doluyordu. Aegir'in hizmetkarları Eldir ve Fimafeng vazifeleri boyunca gösterdikleri titizlik sayesinde herkes tarafından epey övülmüştü. Bunun sonucunda Loki iyice sinirlendi ve kutsal bir yerde bulunmalarına rağmen Fimafeng'i öldürdü. Aesir tanrıları kalkanları savurup Loki'ye haykırdılar ve onu ormana doğru sürdüler. Ardından tekrar ziyafete geri döndüler. Ne var ki Loki çok geçmeden geri döndü ve Eldir'le salonun dışında buluşup ona tanrıların ne hakkında konuştuğunu sordu. Silahlarından ve cesaretlerinden bahsediyorlar. Ayrıca hiçbirinin sana söyleyecek tek iyi sözü bile yok diye cevap verdi Eldir. Loki içeri girip ziyafeti izlemek istediğini, bu şekilde kendisiyle birlikte kötülüğü ve kavgayı da beraberinde götürüp içtikleri liköre uğursuzluk bulaştırma amacı güttüğünü söyledi. Eldir'in uyarılarını dinlemeyip zorla içeri girdi. Loki'nin içeri girdiğini gören salondaki herkes konuşmayı kesti. Loki susuzluğunu dindirmek için izin istedi. Ama kimse bir cevap vermedi. O da ya oturması için bir yer göstermelerini ya da kendisini tekrar dışarı atmaları gerektiğini söyledi. Bragi ona bundan böyle Aesir'in arasında yeri olmadığını söyledi. Bunun üzerine Loki, Odin'e zamanın henüz başlangıcında kanlarını karıştırdıklarını ve böylece yeminli kan kardeşler haline geldiklerini hatırlattı. Öyle ki Odin, eğer içki ikisine birden önerilmemişse o içkiyi içmeyi reddedeceğine dair söz vermişti. Bu yüzden Odin, Vidar'dan yerini Loki'ye vermesini istedi. Vidar da hemen kalkıp Loki'nin bardağına içki doldurdu. Loki, yalnız Bragi hariç tüm tanrılara ve tanrıçalara saygılarını sunup onların şerefine kadeh kaldırdı. Bragi, eğer huzuru bozmayacaksa ona atını, kılıcını ve yüzüklerini hediye etmeyi önerdi. Loki ise bu öneriyi kışkırtmalarla karşılayıp Bragi'nin bahsettiği o nesnelerin aslında hiçbirine sahip olmadığını ileri sürdü. Burada oturan Aesir tanrıları içinde savaştan ve havada uçuşan oklardan en çok korkan kişi sensin. Bragi karşılık verdi. Eğer şimdi bu salonda oturmak yerine dışarıda olsaydım kelleni çoktan almıştım. Oturduğun yerde cesaret göstermek kolay, koltuk güzeli Bragi. Eğer gerçekten sinirliysen dışarı gelip benimle dövüşürsün diye cevap verdi Loki. Bragi'nin eşi Idun araya girip yalvarıyorum Loki'yi burada Aegir'in salonunda kışkırtmayın dedi. Sen konuşma Idun. Bütün edepsiz kadınlar arasında en edepsiz kadın sensin. O bembeyaz kollarınla öz kardeşinin katiline kucak açtın diye karşılık verdi Loki. Idun bir kavga çıkmasın diye yalnızca Bragi'yi yatıştırmak istediğini belirtti. O sırada Gefjon söz aldı. Siz iki Aesir üyesi neden hala ağız dalaşı yaparsınız ki? Görünüşe göre Loki yanlış yolda olduğunun ve tüm tanrıları öfkelendirdiğinin farkında değil. Loki bir zamanlar Gefjon'un da dahil olduğu tutku dolu macerayı hatırlatarak hemen onu da susturdu. Bunun üzerine Odin Loki'yi Gefjon'un öfkesine dair uyardı. Unutma, o da tıpkı benim gibi herkesin kaderini bilir. Loki aniden Odin'e dönüverdi. Sana gelince sen de zaferi çoğu zaman alçaklara bahşettin. Odin, sense 8 kış boyunca yer altında bir kadın olarak yaşayıp inek sağdın diye cevap verdi. Bir adamın dişine dokunabilecek en kötü hakaretlerden biri buydu. Bu yüzden Loki sert ve
bayağı cevabını çok geciktirmedi. Bunun için de Odin'in bir zamanlar Samsey adasında kalıp tıpkı cadılar gibi sihir ve büyü üzerine çalıştığını anlattı. Frigg de tartışmaya dahil oldu. Odin ve Loki'nin zamanın başlangıcında nelerle uğraştıklarını gün yüzüne çıkarmalarının boşuna olduğunu belirtti. Loki ise hemen eski bir olayla Odin'in uzaklarda olduğu sırada Frigg'in eş olarak Odin'in kardeşleri Vili ve Ve'yi kabul ettiği zamanı anlatarak karşılık verdi. Şimdi burada Aegin'in salonunda Baldur gibi bir oğlum olsaydı kolay kolay kurtulamazdın diye cevap verdi Frigg. Kötü işlerimi açık açık anlatmamı istiyorsun anlaşılan dedi Loki. Peki öyleyse. Baldur'un bu salonda bulunmamasının sebebi benim. Bunu bil. Frey araya girdi. Sen delirmişsin. Tüm kötü olayları ve iğrenç hareketleri kendine bağlıyorsun. Frigg de tüm kaderi biliyor. Ama bundan hiç bahsetmiyor. Sessiz ol. Seni de çok iyi biliyoruz. İster Aesir üyesi olsun, ister elflerden biri olsun, burada seninle aşk yaşamamış tek bir kişi bile yok. Sen bir trollsün. Baştan aşağı kötülük dolusun. Hatta bir keresinde tanrılar seni kendi erkek kardeşinleyken gafil avlamışlardı. Hatırlasana diye cevap verdi Loki. Njord araya girdi. Kadınların aşk yaşaması kötü bir şey değil. Bundan daha kötü olan şey senin gibi efemine bir tanrının aramıza girme cüretini göstermesi. Loki ona da bir zamanlar doğuya bir rehin olarak gönderildiğini ve Hymir'in kadınlarının onu hakarete boğduğunu hatırlattı. Zamanında bir rehine durumuna düşsen bile herkesin dostu ve Aesir'in siperi olan bir çocuğa baba oldun. Annesi de senin öz kız kardeşindi diye cevap verdi Loki. Tyr de söz aldı. Frey Asgard'daki en cesur adamdır. Ne hizmetçilerinin ne de eşinin hakkını gasp etmiştir. Bağlı olan herkesi bağlarından kurtarmıştır. Sen dilini tut Tyr. Senin olduğun yerde barıştan söz edilemez. Üstelik sağ elini kurt Fenris'e kaptırdığını da unutma. Neyse ki kurt tanrıların alacakaranlığına dek bağlandı. Sessiz olmazsan sen de tıpkı onun nehrin hemen ağzında zincire bağlandığı gibi zincirlenmiş bir halde oraya bırakılacaksın diye cevap verdi Frey. Sen sırf altınlar için kılıcından vazgeçip Gymir'in kızıyla evlendin. Bu yüzden Muspel'in oğulları karanlık ormandan çıkınca elinde bir silahın olmayacak. Ardından Frey'in hizmetkarlarından Bigvir konuştu. Eğer Ingunnar Frey gibi bir çocuğum olsaydı ve tıpkı onun gibi mutlu yaşasaydım, bu kötülük tohumunu öyle bir ezerdim ki onun tüm uzuvlarını kırar, bedenini iliklerine kadar parçalardım. Loki karşılık verdi. Orada kuyruk sallayıp merdiven altında ağlayan küçük şey de ne? Senin gibiler savaşa giderken sen samanların içinde saklanıyordun. Heimdall, Loki'nin sarhoş olduğunu söyleyince Loki'den cevap gecikmedi. Sen sesini kes Heimdall. Zamanın başlangıcında olabilecek en basit hayat sana düşmüş. Tutulmuş bir sırtla sonsuza kadar dikilip tanrılar adına uyumadan gözcülük yapıyorsun. Skadi lafa girip Loki'nin sonunun kötü olacağını işaret etti. Loki, şu ana dek iyi bir talihe sahiptin. Ancak artık hızlı kaçıp kurtulamayacaksın. Tanrılar tıpkı evlatların gibi seni de büyük kayalara bağlayacaklar. Olsun, en azından baban Tazi'yi ölüme götüren kişilerden biri de bendim diye cevap verdi Loki. Skadi karşılık verdi. İşte bu yüzden evimde ve yurdumda her daim kötü hatırlanacaksın. O sırada Sif öne çıktı. Bir boynuza Loki için likör doldurdu. Onun sağlığına içip Skadi ile daha fazla uğraşmamasını diledi. Gel gelelim Loki'nin bu davranışa verdiği tek karşılık hiç değilse Sif'in lütuflarından faydalandığıyla övünmek oldu. Dağlar titriyor. Sanırım Thor geliyor. O Aesir'e devamlı iftira atan bu adamın ağzını kapatmanın bir yolunu bulur diye haykırdı Beyla. Loki tam Beyla'yı paylıyordu ki Thor çıka geldi. Öfkeden kudurmuştu. Loki'yi çekiciyle tehdit etti. Buna rağmen Loki ona da şunları söyleyecek cüreti göstermişti. Kurt Odin'i parçaladığında ve sen de kurtla yüzleşmek zorunda kaldığında bu kadar cesur olmayacaksın. Thor cevap verdi. Seni doğuya öyle bir savururum ki bir daha hiç kimse yüzünü göremez. Doğuya olan seyahatlerin hakkında çok fazla konuşmasan iyi olur dedi Loki. Thor'un korkakça bir tavır sergileyip
devin eldiveninin içine saklandığını ve heybesinin düğümünü bir türlü çözemediğini de ekledi. Dinç ve canlı Thor. O zaman neredeyse açıktan ölecektin. Eğer o dilini hemen tutmazsan Mjolnir'le seni ta cehenneme, ceset kapısının bile daha aşağısına yollarım diye çıkıştı Thor. Söylemem gerekenleri söyledim. Şimdi sırf senin için buradan ayrılıyorum. Çünkü vuracağım dersen vurursun. Biliyorum dedi Loki. Sonrasında Aegir'e dönüp bunun son ziyafeti olduğunu, bir dahakine sahip olduğu her şeyi alevlerin yutacağını söyledi. Loki artık salondan ayrılmış ve dağlara saklanmıştı. Orada kendine 4 kapılı bir ev inşa etti. Bu kapılar her yönü görebileceği şekilde yerleştirilmişti. Zaman zaman bir somon balığı şeklini alıp Franang şelalesinde gizleniyordu. Aesir'in onu şelalede yakalamak için kullanacağı araçlar üzerine çok düşündü. Evde bu araçlar üzerine kara kara düşünürken eline bir keten ipliği aldı ve bu ipliği ağ olarak kullanabilecek bir şekilde ördü. Çok geçmeden Aesir'in yakınlarda olduğunu fark etti. Odin tahtından gözleyip Loki'nin saklandığı yeri bulmuştu. Loki hiç vakit kaybetmeden ağı önünde yanan ateşe atıp şelaleye atladı. Aesir eve vardığında içeri ilk giren kişi Bilge Kvasir oldu. Yanmış ağın küllerini gördüğünde bunun balık yakalamak için kullanılan bir araç olduğunu anladı ve durumu Aesir'e anlattı. Hep birlikte kül olan ağa benzer bir ağ yapmaya başladılar. Ağ tamamlanınca akıntıya gittiler ve ağı suya bıraktılar. Ağın bir ucunu Thor, bir ucunu ise diğer Aesir üyeleri sıkı sıkıya tutuyordu. Onlar ağı çekerken Loki hemen önde yüzüyordu. Ağ tepesinden geçene dek iki taşın arasında usulca bekledi. Tanrılar akıntının yukarısına tekrar gittiler ve ağı ikinci kez çekmeye başladılar. Ama bu sefer ağı ağırlıklarla desteklemişlerdi. Yani ağın altından hiçbir şey geçemeyecekti. Loki ağın önünden yüzmeye devam etti. Ta ki denize yakın bir mesafeye varana kadar. İşte tam o sırada ağın üstünden atlayıp tekrar şelalenin yukarısına doğru yüzmeye başladı. Aesir artık onu görmüştü. Üçüncü kez akıntının yukarısına gittiler ve iki gruba ayrıldılar. Böylece ağın her bir ucunu bir grup tutuyordu. Bu sırada Thor ise nehrin ortasında Batıçka yürüyordu. Bu şekilde ağı denize aşağı doğru çekmeye başladılar. Bu açmazda Loki'nin iki seçeneği vardı. Ya denize kaçacaktı ki bu hayatını çok büyük bir tehlikeye atmak anlamına geliyordu, ya da bir kez daha ağın üzerinden atlayacaktı. Tekrar ağın üstünden atlamaya niyetlendi. Fakat bu sefer Thor onu yakaladı. Her ne kadar ellerinin arasında birazcık kaysa da kuyruğundan sıkı sıkıya kavradı. Somonların kuyruğa doğru gitgide incelmesinin sebebi işte budur. Artık Loki kutsanmış bölgelerin dışında ele geçirilmişti ve bu yüzden merhamet bekleyemezdi. Aesir onu dağların içindeki mağaraya götürdü. Burada 3 büyük yassı taş aldılar. Mağaranın ucuna yerleştirip her birine birer delik açtılar. Ardından Loki'nin oğulları Vali ve Nari'yi zapt ettiler. Kendini bir kurda dönüştüren Vali kardeşini saniyesinde lime lime etti. Bunun üzerine Aesir tanrıları Nari'nin bağırsaklarını alıp Loki'yi bu bağırsaklarla bağladılar. Onu o 3 taşa öyle bir şekilde bağlamışlardı ki taşlardan biri omuzlarının altında, ikincisi belinin altında, üçüncüsü de dizlerinin altındaydı. Sonra bu bağlar demire dönüştürüldü. Skadi zehirli bir yılan yakaladı ve bu yılanı Loki'nin yüzüne zehir akıtacak bir şekilde tam tepesine sabitledi. Loki'nin eşi Sigyn damlayan zehri yakalamak için bir kase tutarak onun yanında bekliyordu. Ama bu kase dolunca gidip boşaltmak zorundaydı. Sigyn kaseyi boşaltmak için gittiği sırada Loki'nin yüzüne damlayan zehir onu öylesine vahşi kıvramlara sokuyordu ki tüm toprak titriyordu. Öyle ki bu olgu artık deprem olarak biliniyor. Loki tanrıların alacakaranlığı varana dek bu şekilde bağlı kalacaktı.
You suck.
to next? Parasite! I see you're actually enjoying Ivaldi's workshop. You've certainly spent enough time here. I suppose you prefer my brother's work? You're wrong, of course. On your left! You did it! You sealed all 3 of the realm tears! How do you feel? My fingers are about to fall. You have come a long way, Atreus. This was no easy feat. You should feel pride. I do. Thank you, Father.
Need a fresh upgrade before tackling the realm tears? Not that I condone such an action, mind you. Bad day to be made of wood. Come back anytime. Hey, Sindri, guess what? We closed all the realm tears. You what? No, you did not. You really did? No way. Yes, huh? It took forever, but we sealed them all up. I don't believe it. The strength you would need. It is no boast. No, I suppose you aren't the type. Well, not much else I can say besides thank you. Evaldi and Sons would thank you too, were they here? Serinin devamı için videoyu beğenip yorum yapmanız kafi. Abone de olursanız tadından yenmez. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.